BTC Haber TV'den herkese selamlar. Şant Manukyan, regülasyonların kripto borsalarında küçülmelere neden olacağını düşünüyor. Tartışmalı konunun çıkış noktasına inebilmek için bazı terimleri bilmemiz gerekiyor elbette. Merkeziyetsiz olma durumu, son birkaç yıldır kripto varlıkların iyiden iyiye hayatımıza girmesiyle birlikte sıkça duyduğumuz bir kavram haline geldi. Özellikle FTX iflasının ardından merkeziyetsizlik ve beraberinde getirdiği sonuçlarsa tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bu hafta kripto literatüründe DEX ve CEX olarak bilinen merkezi ve merkeziyetsiz borsaların ne anlama geldiğini anlatacağız. Aynı zamanda bu çerçevede 2023'te regülasyonlar gelir mi sorusuna da yanıt arayacağız. Kanala abone olup bildirimleri açtıysanız hemen başlayalım. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki kripto para sektöründe birkaç şekilde alım ve satım gerçekleştirilebilir. Bunlar CEX, DEX, P2P ve OTC şeklindedir. CEX'in açılımı olan Centralized Exchange, Türkçe karşılığıyla merkezi kripto para borsalarıdır. Bunların belli bir merkezi vardır, diğer bir deyişle merkezi bir yönetime sahip çalışırlar. CEX'te kripto paraların listelenmesi, hangi paritelerde listeleneceği, kripto para kullanıcılarına dair kararların alınması gibi konular bir yönetim tarafından belirlenir. Binance, KuCoin, Huobi dünya çapında en çok bilinen merkezi borsalardır. Gelelim DEX tarafına. Açılımı Decentralized Exchange olan merkeziyetsiz borsalardır bunlar. Bu borsalarda altyapı hizmeti dışında al-sat emirleri gibi tüm kararlar kullanıcılara aittir. DEX'lerin avantajı sizin kimlik ve kripto cüzdan bilgilerinizi kendi database'i içinde tutmaması ve alım-satım ücretlerinin nispeten daha az olmasıdır. Binance DEX, IDEX, EtherDelta, ForkDelta ve Uniswap bilinen en ünlü DEX'lerdir. Hatırlarsanız 2020 yılında yüksek hacmi sebebiyle Uniswap merkeziyetsiz borsası adından sıkça söz ettirmişti. Bu iki borsa tipinin kapsamını ve nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için avantajlarına ve dezavantajlarına kısaca değinelim istiyorum. Merkezi borsaların öne çıkan avantajlarından birisi kullanım kolaylığıdır. Ayrıca karşılaştırıldığında düşük komisyonlar sunduğunu da söyleyebiliriz ve bir de herhangi bir karışıklıkta müşteri hizmetleri gibi birebir muhatap olunacak bir birimin olması da ayrı bir avantaj teşkil eder. Bazı durumlarda para yatırma ve çekmede kimlik doğrulama zorunluluğu olması işlemleri zorlaştırır. Merkeziyetsiz borsalarsa kripto para çeşitliliği, cüzdan güvenliğinin daha yüksek olması ve daha az bürokratik engeller gibi özellikleriyle öne çıkar. Doğrudan akıllı sözleşmelerle blok zincirde işlem yapılması sebebiyle gerçekleştirilen hatalı işlemlerin geri alınması mümkün değildir. Bu bakımdan henüz yolun başındaki yatırımcıların merkezi borsaları rahatça kullandıklarını, orta profesyonel ve profesyonel yatırımcılarınsa merkeziyetsiz borsaları tercih ettiklerini görürüz. Bunun dışında P2P yani kullanıcılar arasında işlemlerin gerçekleştiği borsalarla OTC dediğimiz büyük hacimli, fiyatı zaman aracının belirlediği işlemleri yapan borsalar da mevcuttur. En bilindik merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap demiştik. Bu borsa Ethereum tokenlarını listeler. Herhangi bir listeleme ücreti olmadığından her kullanıcının kolaylıkla likidite ekleme özelliğinden dolayı özellikle bağımsız projeler ve startuplar tarafından tercih edilir. Ancak likidite ekleme kolaylığı ve herhangi bir doğrulama sistemi olmaması sahtekarlığa davetiye çıkarabilir. Bu yüzden merkeziyetsiz borsa kullanımında sahte projelere karşı dikkatli olmakta fayda var. Ki geçtiğimiz haftalarda FTX kriziyle birlikte merkeziyetsizlik kavramını da pek çok açıdan sorguladığımız bir süreçten geçiyoruz aslında. Kimi ekonomi uzmanı yatırımcıların bir noktada merkezi güvenliğe ihtiyaç duyduğunu ve bunun için de regülasyonların er ya da geç uygulamaya geçeceğini savunurken, kimi uzmanlarsa krizin yalnızca bundan kaynaklanmadığını düşünüyor. Bu konuda İş Yatırım Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürü Şant Manukyan'ın bazı açıklamaları mevcut. Manukyan'a göre 2023'te olur mu bilinmez ama uzun vadeli bakacak olursak regülasyonlar kripto bazlı kurumlarda sorun yaratacak ve borsaların küçülmelerine neden olacak. Ama bu ilk 10'da yer alan ve kendisini ispat etmiş varlıklara uzun vadede güçlenme olarak geri dönecek. Bu hafta kripto terimlerinden DEX ve CEX'i ele aldık. Önümüzdeki günlerde olası regülasyonların nasıl şekil alacağını ve piyasayı nelerin beklediğini BTC Haber TV kanalına abone olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Kripto Bülten'de ele almamızı istediğiniz bir konu varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Hoşça kalın.